hani bazı yorumlar benim direkt ilişkimle ilgili oluyor ve gerçekten ne haddinize. Bu benim ilişkim. Ben sevmişim, ben evlenmişim. Sen kim köpek yani? Kendinize şefkatli olmayı öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi dışarısı size acımayan insanlarla dolu. Hayatın bu sırrını benden çok önce çözmüşsünüzdür. Çözdüyseniz niye söylemediniz kız? Günaydın, buongiorno. Nasılsınız görüşmeyeli? Ben İpek. Bugün kendime çok iyi davranmaya karar verdim. Çok aşırı şefkatli davranacağım. O yüzden böyle çok sevdiğim bir tane tatlı vardı. Ve son bir tane kalmıştı. Koca bir tepsi almış Fabio. Geçenlerde Abruzzo'ya gitmişti iş için. Ve ben yani o tatlıyı çok seviyorum ama maalesef bizim bölgede yok. Molise bölgesinde. O yüzden böyle hani o son bir tane kalmış ve ona dokunamıyordum, kıyamıyordum. Birazdan onu yiyeceğim arkadaşlar. Çok ilginç gelebilir size ama böyle bazen çok sevdiğim şeyleri bitirirken üzülüyorum. Mesela dün çok sevdiğim bir animeyi bitirdim arkadaşlar. Böyle birazcık bunalıma girdim biliyor musunuz? Hani onun son bölümünü izlerken böyle hani elim gitmedi böyle açmaya. Hatta böyle Fabio'ya dedim ki ya biz şimdi ne yapacağız? Hani bir de çok alışmıştım tamam mı oradakilere. Çok garip oldu. Onun birazcık galiba üzerimde hüzün var. Bir de maalesef aşkısının aldığı Sevgililer Günü hediyesi bana büyük oldu. Ona da birazcık üzüldüm. Bana kask almıştı. Size göstereceğim kaskı ya. Bekleyin bir. Şöyle arkadaşlar kocaman bir tane çantası var. Tekrar göndereceğim için ben çantasını aslında koymuştum ama dediğim gibi hadi size bir göstereyim bunu. Şimdi böyle paketi çıkarttıktan sonra aklıma ne geldi? Ben size bunu zaten bir shorts olarak çekmiştim Sevgililer Günü hediyem diye. Ben bunu hiç açmıyorum çünkü paket yaptım göndereceğim arkadaşlar. Ya small tamam mı? Ve benim aslında yani uygun small bana çünkü biz birkaç kere birkaç mağazaya gittik ve denedik. Bu da böyle bu arada extra vizieri yani Türkçesi ne oluyor bunun? Ekstra işte bu önündeki cam var ya ondan siyah. Denedim çok güzel oluyor. Yani arkadaşlar böyle normalde ben zaten hani small x small arası giyiyorum ama Fabio işte sürpriz olsun diye kendi kendine aldığı için small olur diye düşünmüş. Santimetrelerine kontrol ederek bakmış ama bana büyük oldu o yüzden göndereceğim. Ve şu anda da hani X small'u zaten sipariş ettik. Ama biraz moralim bozuldu. Yani ben böyle hani hafta sonu işte havalarda güneşli gidiyor kaskımı takarım işte aşkısı da kaskını takar bir motorumuzda bakarız uyumlu muyuz diye falan diye düşünüyordum. Tabii ki öyle bir şey artık olmuyor. Kaskı yerine bıraktım. Kahvemi aldım geldim arkadaşlar. Çok sıcak şu anda hemen içemeyeceğim. Şuraya bir bırakayım. Bu arada Boccanotto'mu da aldım. Bu zaten artık biliyor spesifik ya. Benim böyle size sürekli yediğim tatlıları göstermem peki. Ya bilmiyorum neden böyleyim de. Beni onu görmek bile mutlu etti şu anda. Siz kendinize moraliniz bozukken nasıl davranıyorsunuz bilmiyorum ama ben son zamanlarda şeyi keşfettim. Kendine şefkat etmek yani. Ve bunu gerçekten yapıyorum. Kendime şefkatli davranıyorum. Çünkü bazen bazı insanların çok acımasızca sizi yaralayabildiği de oluyor. Ve bu insanın hiç hayatınızda olmasına bile gerek yok. Oradan buradan sizi gördüğü yerde sizi yaralamaya çalışabiliyor. O yüzden ekstra bence kendimize bizim şefkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela şuraya böyle işte tatlımı koydum, kahvemi koydum. Karşımda dün eşimin bana vermiş olduğu gül var. Yani böyle hani kendimi bir iyi hissediyorum. Şurada şimdi güzel bir şey açarım izleyecek. Ve böyle bu şefkat bana iyi gelecek diye düşünüyorum. Biraz böyle battaniyelere gömülüp anlatabiliyor muyum? Sonra bir 5 dakika lunayla çıkıp güneş alıp kendime gelirim. Yani bu anlamda bence başarılıyım. En azından kendime şefkat etmeyi öğrendim. Çünkü bundan önce de çok acımasız davranıyordum kendime. Hani böyle boştan, böyle sudan sebeplerden kendimi üzebilen ya da başkasının söylediği şeylerle canımı sıkabilen bir insandım. O yüzden aslında biraz böyle kamerayı açıp size bu konuda konuşmak da istedim. Yani belki sizin de ihtiyacınız vardır bu konuşmaya diye düşünüyorum. Belki siz zaten hayatın bu sırrını benden çok önce çözmüşsünüzdür. Çözdüyseniz niye söylemediniz kız? Aşk olsun. Bazen böyle hissediyorum biliyor musunuz? Yani bir sır var ve bana söylenmiyor. Hani herkes biliyor ama bana söylenmiyor gibi hissediyorum. O da bunlardan bir tanesi. Eminim benden önce birçok kişi çünkü bu noktaya gelip okey ya, evet ya ben niye başkasından şefkat bekliyorum? Ben kendime şefkat göstermeliyim demiştir diye ben en azından kendi adıma düşünüyorum arkadaşlar. Bu aralar gerçekten çok acımasız şeylerle çünkü karşılaşıyorum. Bu oluyor yani. Maalesef ki moral bozucu, can sıkıcı birçok şey olabiliyor arkadaşlar. Bir de mesela ben size şimdi hayattaki bazı şeyleri tabii ki gösteriyorum kanalımda ama bazı şeyler de var ki arkadaşlar göstermiyorum. Çünkü burası sosyal medya. Çok özel sorunlarınızı göstermenize ya da gerçekten canınızı sıkan şeyleri anlatmanıza
çok olanak yok. Çünkü zaten bu haliyle bile insanlar sizi neresinden vuracağını düşünüyor. Bir de şimdi gerçekten yaralarınızı açsanız kim bilir ne çok darbe alırsınız. O yüzden hani bazı şeyler de böyle moral bozuyor, can sıkıyor ama her şeyi de sizinle paylaşamıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ay derdim bu olsun, işte yok kaskı küçük gelmiş de, yok işte sevdiği anime bitmiş de diyebilirsiniz ama emin olun sadece bunlar değil yani. Herkesin sorunu, problemi olduğu gibi ama herkes de böyle ilan edemediği gibi bizim de oluyor yani. Ben mesela size yine saçma sapan sorunlarımdan bir tanesinden bahsedeyim. Ciddi olmayan sorunlarımdan bir tanesinden. Mesela dün yine bir tane yorum geldi. Böyle gerçekten canımı sıkıyor ya bu tarz yorumlar. Hani bazı yorumlar benim direkt ilişkimle ilgili oluyor ve gerçekten ne haddinize. Gerçekten ne haddinize. Sizin hayatınız mı kardeşim? Değil yani. Bu benim ilişkim. Ben sevmişim, ben evlenmişim. Sen kim köpek yani? Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben köpek deyince üzüldüm. Hani ay işte kötü konuşuyor, ağzını bozdu falan diyenler belki aranızda vardır ama o motivasyonum o değil yani, tamam mı? Motivasyonum köpeklere bence hakaret oldu diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben köpek seven bir insanım. Yani hani bazı konularda böyle. Onu o şekilde size anlatayım. Bazı konularda da ilişkim değil de direkt videolardaki başka şeylerle ilgili kötü yorumlar oluyor. Eleştiriye, öneriye her zaman açık bir insanım. Bu çok başka bir şey. Yani bu şurada bir dursun. Okey, tamam. Ama şuna açık değilim. Dalga geçmeye, işte bir insanın hani ne bileyim önemsediği bir şeyi gelip baltalanmasına, bunlara açık değilim arkadaşlar. Mesela dün şöyle oldu. Zaten o videonun yorumunun altına da hatta izleyicilerimden de yorum yapanlar olmuş. Şimdi ben video paylaşırken işte vlog genel, çünkü aranan şeyleri yazmanız gerekiyor. Vlog yazıyorum. Mesela İtalya'da yaşam yazıyorum arada bir. O videoya da yine İtalya'da yaşam yazmışım. Gelen yorum da şu: hep evdesin, İtalya'da yaşam yazmak yanlış sanki gibi bir yorum gelmiş. Şimdi arkadaşlar yaşamak şu an nefes alıp veriyorum ya, yaşıyorum, ölmedim hani. Ve ben bu evin içindeyim. Şu an ben yaşamıyor muyum? Dışarı çıkınca mı bir tek yaşıyor oluyorum? Dışarıda yürümediğim zaman ben yaşamıyor muyum? Yani yok muyum? Ya da benim evim İtalya'da değil mi? İtalya'da yaşam iki kelime. İtalya yaşam yani. Yanlış mı? Yalan mı? Ben hani çok garipsedim bunu ve zaten öyle bir cevap verdim. Üstelik o videoda ben dışarıda çıkıyorum. Ama dışarı çıkıyorum diye size de her anını çekmedim. Doktora gittiğim bir günde arkasından da dışarıda yemek yemişim, onu çekmişim. Bu kadar yani. Hani video zaten paylaşıyorum. Arkasına 1 dakika sonra böyle yorum geliyor. 10 dakikalık videonun neresini izledin de neresinden çıkarım yaptın? Orası başka bir şey. Beğenmemiş olabilirsin. Başlığı yanlış bulmuş olabilirsin. Ama hani böyle baltalayıcı bir şey yazmak. Ya benim de çok beğenmediğim videolar oluyor. Bakın bunu açık net söylüyorum. Ama girip de kimsenin moralini bozacak, baltalayacak bir şey söylemiyorum. Ondan sonra ben bunu cevapladım. Normalde kötü yorumları, çok eleştirisel yorumları, canımı sıkan böyle bu tarz şeyleri pek cevaplamayı da sevmiyorum ama son zamanlarda şöyle bir şey oldu. Cevaplanabilecek bir şeyse, hakaret içermiyorsa cevaplamaya da çalışıyorum. Çünkü o yorumların da belirli bir şey var. Hani limiti var diyeyim. Sonra işte ben ona cevap verdim arkadaşlar ve o kişi de bana sen 200 izlenmeyle devam et ablacığım diye bir şey yazmış. Benim bu sefer izlenme sayımla dalga geçiyor. Bakın, siz önemsemiyor olabilirsiniz. Ama buradaki insan bunu önemseyip video çekip onu editleyip belli bir beklentiyle eğer yüklüyorsa YouTube'a, bence hiç kimse için böyle hani onun izlenmesinin düşük olmasına falan dalga geçmeyin. Ben 200 izlenmeyi bile alana kadar çok uğraştım. Benim izlenmelerimin 16'yı 17'yi geçmediği çok oldu. Yani 200 izlenme belki senin için çok düşük olabilir ama o benim için bir başarı olabilir ve ben o 200 izlenmenin birinin senden gelmesini bile istemiyorum. Senin gibi insanlardan gelmesini istemiyorum. Çünkü ben kaliteli istiyorum. Kaliteli bir izleyicim olsun. Beni sevenler izlesin. Beni eleştirmek için böyle kanalın hani karşısında açıp böyle tırnaklarını kemirirken neresinden ne eleştirsem diye düşünen insanların beni izlemesini istemiyorum. Bence çok açık, hani net konuşuyorum diye düşünüyorum. Hani aman sayı olsun da beni eleştirsinler de olur ya da işte sayı olsun da bana kötü yorum yazsalar da olur gibi bir psikolojide değilim. Bunu çok fazla görüyorum. Başka büyük kanallarda da görüyorum. Hani bu benim beceriksizliğimden olan bir şey ve insanlar bunu eleştiriyor diyecek olsam öyle de değil. Çünkü çok gerçekten bu işi başarmış kanalların altında da böyle saçma sapan yorumlar görüyorum. Bence kendinizle ilgili bir sorununuz var ve bence bunu bir şekilde halledin. Ama buradan çıkartmayın. Tanımadığınız insanlardan çıkartmayın. Belli ki hayat size iyi davranmamış. Ama hangimize iyi davranıyor? Ben size burada anlatmıyorum diye benim hayatım mükemmel falan, öyle bir şey yok. Herkesin kendi sorunu, kendi derdi var. Bir de siz gelip neden benim böyle bir sorunumun üzerine ek oluyorsunuz? Üstelik de bu kadar uğraştığım kanalımla ilgiliyken ben burayı biraz bebeğim gibi görüyorum. Hani bu biraz size saçma gelebilir ama sonuçta 5 yıllık bir emek var. Büyüsün büyümesin, burada kalsın kalmasın. Burası benim için insanların gelip üzerine saçma sapan yorum yapamayacakları bir yer.
Hani nasıl mesela ilişkime de yapamazsınız diyorum ya, öyle. Çünkü bu benim bir şeyim, anlatabiliyor muyum? Yani senin buna bir katkın olmasa da olur. Beğenmiyorsan hani illa bir katkın olsun diye ben sana yalvarmıyorum sonuçta. Ben sadece beni izlemek isteyenler izlesin diyorum. Bu şekilde yani arkadaşlar, biraz muhabbet etmek istedim. Neden bilmiyorum, bu kadar uzun bir şekilde sizinle evde otururken bir anda çat diye kamerayı açıp muhabbet edesim geldi. Kendinize şefkatli olmayı öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi dışarısı size acımayan insanlarla dolu. Bunu her gün görüyorum ve bugün dediğim gibi kendime şu an güzel, şefkatli bir zaman geçireceğim kendimle. Daha iyi kendimi hissedeceğimi düşünüyorum. Lütfen bizim zorla mutlu olduğumuz dünyaların içerisine girip depremler yaratmaya çalışmayın. Kendinize çok iyi bakın. Eğer beni ve videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz baltalamaya çalışmayın. Bye bye.